Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir, her şey yolundadır. Bugün hangi sesleri duyabiliyoruz, hangi sesleri duyamıyoruz? Bunu konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle sizinle bir işitme testi yapalım. Dinleyin bakalım hangi frekans aralıklarındaki sesleri duyabiliyorsunuz? Eğer 25 yaşın üzerindeyseniz ki duyma problemleri genelde bu yaşlarda başlar, muhtemelen videodaki tüm sesleri duyamayacaksınız. Eğer duyabiliyorsanız tebrikler. Siz de her genç birey gibi sağlıklı bir işitme duyusuna sahipsiniz. İlk olarak sesin gürlüğünden bahsetmek gerekirse, ses şiddetini ölçmek için desibel kavramını kullanıyoruz. Bu terime hepimiz aşinayız. 0 desibel tanım olarak insanın duyabildiği limitin altında olduğundan bunun çok az üst düzeylerinde bulunan bir basınç insanlar tarafından duyulabilir. Bu süreç kulak kepçesinin sesi toplamasıyla başlar. Ses kulak kanalı yoluyla önce kulak zarına iletilir. Kulak zarı gelen sesle titreşir. Kulak zarında oluşan bu titreşim orta kulakta bulunan kemikçikleri hareket ettirir. Titreşimler kemikçiklerden sonra salyangoza ulaşır. Salyangoz içindeki sıvının titreşimiyle tüysü hücreler hareketlenir ve işitme siniriyle beyne ses elektriksel sinyal olarak ulaşır. Beynin ilgili bölümlerinde anlamlandırma gerçekleşerek işitme serüveni son bulur. Bu genç ve sağlıklı tüm bireyler için geçerlidir. Buna bağlı olarak yaşlandıkça duyma aralığı da azalır. Dedelerimizin ve ninelerimizin sık sık söylediklerimizi tekrar etmemizi istemesi bu sebepledir. İnsanın duyabileceği en yüksek ses şiddeti ise 160 desibelin altındadır. Çünkü 160 desibellik bir şiddete maruz kalmak kulak zarınızı işlevsiz bir hale getirebilir. Uç örneklerden gidelim. Bir top ateşlendiğinde altında olmak, fırlatılan bir roketin yakınında bulunmak veya bir jetin kalkışı gibi durumlar kulak zarına ciddi anlamda zarar verirler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 8 saatten fazla 85 desibel üzerinde sese maruz kalmak işitme kaybına yol açıyor. Bu süreler 85 desibel için 4 saat, 91 desibel için 2 saat ve 100 desibel için 15 dakika şeklinde örneklendirilmiş. Kulaklıklarımızın maksimum ses seviyeleri 120 desibel ses düzeyinin üzerine çıkabilmekte. Bazı araştırmalarda kulaklıkla 1 saat gibi kısa süreli yüksek seviyelerde müzik dinleyen çocuklarda yapılan işitme testlerinde 5-10 desibel geçici işitme kayıpları gözlenmiş. Ne kadar da korkunç değil mi? Çoğumuzun ayrılmaz bir parçası konumuna gelmiş durumunda olan kulaklıklar. Onlar olmadan bakkala bile gidemez hale geldik. Peki neden? Bunu şöyle bağlayalım isterseniz. Bakalım siz de bana hak verecek misiniz? İletişim kurmak istemiyoruz sanırım. İnsanlardan kaçmak istiyoruz. Onları duymak istemiyoruz. Yargılamalar, hayal kırıklıkları, sürekli suçlamalar, eleştiriler ve daha birçoğu. Bunları duymak yerine takıyoruz kulaklığımızı ve gerçek hayatla olan ilişkimize biraz ara veriyoruz. İnsan iletişimi her ne kadar kolay gibi görünse de aslında karmaşık bir yapıya sahip. İnsanlar onlarca yıl boyunca iletişim kurduğumuzda neler olduğunu sordular. Bu konuda çeşitli araştırmalar yaptılar, yanıt aradılar. Bunun üzerine onlarca kitap yazıldı. Buna verilen en genel yanıtsa iletişimin bir kişiden diğerine, diğer
direkt olarak iletilen bir mesaj olduğu yönündeydi. Tıpkı bir topun iki taraf arasında birbirine atılarak oynandığı bir oyun gibi. Ancak gerçekte bu basit model iletişimin karmaşıklığını tam olarak açıklayamadı. Daha sonra geliştirilen modellerde iletişim top alışverişinden ziyade bir top yakalamaca oyununa benzetildi. Bu model iletişimin pek çok ek zorluğunu kabul etti. Buna göre mesajımızı ilettiğimizde karşı taraftan da geri bildirim alıyoruz ve karşılıklı iletişim sayesinde, etkileşim sayesinde anlamı birlikte oluşturuyoruz. Bu size de mantıklı geldi değil mi? Peki şimdi bir işitme testi daha yapacağız hep birlikte. Bakalım hangi sesleri duyup hangilerini duyamayacaksınız. Bunları da not edin isterseniz. Sonra birlikte karşılaştırmasını yapalım. Hiç aramıyorsun hayırsız. Ne okuyorsun? 4 yıllık mı? Bitirince ne olacaksın? Sen de onun gibi olsana. Yok mu senin görüştüğün birileri? Utanma söyle benden çıkmaz. Kimseye söylemem. Evlilik ne zaman? Neden çocuğunuz yok, doktora gittiniz mi? Bak bilirsin ben dedikoduyu hiç sevmem. Ben olanı söylüyorum. Gelsin yüzüne de söylerim. İnternette görüyorum hep geziyorsun, bir oradasın bir buradasın, vallahi hayat sana güzel. Bu görüştüğün çocuk neci? Evi arabası var mı? Bakabilecek mi sana? Komşunun çocuğu yapmış, sen neden yapamadın? Bizim zamanımızda biz böyle büyüdük, siz şimdi çok rahatsınız. Kaç tanesini duydunuz? Hayır, dinlediğiniz testte değil. Gerçek hayatta bunların kaçını duydunuz? Genelde çoğunluğumuz kulak ardı edemiyoruz bu tarz söylemleri. Bir kulağımızdan giriyor, diğer kulağımızdan çıkamıyor maalesef. Beynimizde yer etmeye devam ediyor. İnsanların bir araya geldiğinde yapması gereken şeylerden biri muhakkak ki konuşmak. Ama nasıl konuşmak? Fikir üretmek ve eleştirmek en sevdiğimiz şeyler olduğu için ve kimse konunun kendine dönmesini istemediğinden sürekli bir başkası üzerinden sohbet açılır. Zira amaç sadece konuşmaktır. Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez. Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp çok dinleyip az konuşmak gerekir. İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur. Boş konuşan insan çana benzer. İçi boş olduğu için çok ses çıkarır. Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktansa çok sık pişman olunur. Bunca boş konuşan insanın arasında dilsiz olmak engel değil, devrimdir. Allah katında en kötü kimse ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Dolayısıyla nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağımızı iyi ayarlamak gerekir. Sadi Şirazi ne güzel söylemiş. 2 şey akıl hafifliğini gösterir. 1. Söyleyecek yerde susmak. 2. Susacak yerde söylemek. Nereden nereye geldik? Hangi sesleri duyuyoruzdan kimleri duyuyoruz'a bağlandı konu. Ne dersiniz? Hangisi daha zararlı? 8 saatten fazla 85 desibele maruz kalmak mı yoksa diğerleri mi? Yorumlarda bunu konuşalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, olur mu? Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanetsiniz.